TGRT Euro ekranlarından sağlıklı günler sevgili izleyiciler. Doktorlar Konuşuyor programıyla karşınızdayız. Bugün sizlere eklem hastalıklarında artroskopik cerrahiden bahsedeceğiz ve aramızda çok değerli bir konuğumuz olacak. Kendisi Türkiye Hastanesi doktorlarından ortopedi ve travmatoloji uzmanı operatör doktor Tarık Şener bizlerle. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk Nilüfer Hanım. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Bizler deyiz hocam. Sizleri gördük, daha iyi olduk. Çok teşekkür Uzun bir ederim. ara vermiştik değil mi hocam? Evet. Pandemidir, sebebiyle... hastalıklardır. Aynen. Çok şükür birlikteyiz tekrar. Memnun oldum tekrar sizleri gördüğüm, arkadaşları gördüğüm. Bizler de hocam. Hocam bugün konumuz çok önemli. Evet. Artroskopi nedir hocam? Avantajları Şimdi, nelerdir? artroskopi kelime manası olarak şöyle söyleyeyim. Artro eklem demek. Yani vücuttaki kemiklerin bağlantı yerleri, işte dizler, ayaklar gibi eklem yerleri demek. Skop da malum görmek demek. İkisinin birleşimiyle oluşan bir kelime. Tabii insanlar, daha doğrusu cerrahlar, doktorlar eklemlerin içinde ne olduğunu ancak açarak görebiliyorlardı eskiden. Yani birçok ameliyatı biz açarak, dizi açarak, işte kalçayı açarak, ayak bileğini açarak işlem yapıyordu ve bazen oradaki küçük bir işlem için bütün eklemi açmak gerekiyordu. Teknolojik ilerlemelerden sonra hocam. bu skopi cihazları, skop cihazları, kameralar, işte soğuk ışık kaynakları gibi bir takım özellikler geliştirdikten sonra yaklaşık 40 yıldır filan eklemlere artık eklem ameliyatlarının çoğunda artroskopik cerrahi kullanıyoruz. Artroskopinin temelinde eklem içerisine giren ince bir boru, ucunda muhtelif optik sistemleri, o ekrana bağlı oluyor. Bir alanda ufak bir delikten eklem içerisine giriyoruz, orayı görüyoruz. Sonra ikinci bir delikten de yine özel aletlerle, ince küçük aletlerle ekranda görerek ameliyatlar yapıyoruz. Artroskopik cerrahi Aslında temelde daha bu. minimale indi değil mi hocam? Kesinlikle Eskisi gibi çok büyük açık ameliyatlar. avantajları var Evet. açık ameliyata göre. İşte dediğimiz gibi bir kere çok büyük bir kesi yapmıyorsunuz. Artı açarak bile göremeyeceğiniz bazı bölgeleri o optik vasıtasıyla küçük köşelere girebiliyorsunuz. Çok daha etkili bir işlem yapmış oluyorsunuz. Ameliyat süresi azalıyor ve en önemlisi de hastanın ameliyat sonrasında duyduğu rahatsızlıklar, işte ağrılar, Değilmiş oluyor. efendime söyleyeyim hareket kısıtlığı gibi şeyler oluşmuyor. Çoğu zaman hiç fizik tedavi bile yapmaya gerek kalmadan Harika hocam. hastalar şifa buluyorlar yani. Evet. Peki hocam artroskopik cerrahi hangi eklem hastalıklarında yapıyorsunuz daha fazla? Şimdi en çok diz ekleminde kullanıyoruz. Omuz da son yıllarda iyice yoğun olarak kullanılmaya başlandı. Ayak bileği ve kalça bölgesinde de kullanılıyor. Aslında el bileği bölgesinde de kullanılıyor. Onlar biraz daha spesifik. O işte uğraşan arkadaşların yaptığı şeyler ama genellikle en yaygın diz, omuz, biraz da ayak bileği diyelim. Kalça artroskopisi son zamanlarda gelişiyor. Ama bizim böyle en çok netice aldığımız eklemler diz ve omuz eklemleri. Peki hocam hastalar size hangi şikayetlerle geliyorlar? En sonunda siz artroskopi cerrahi yapıyorsunuz. Şimdi tabii bölgeye göre değişiyor. Değişiyor. Diz bölgesinden başlarsak genelde bir işte diz ağrısı, dizde takılma hissi, düşme, çarpma gibi olaylar, ağrı, diz ağrısı ve işte hareket kısıtlığı şikayetiyle geliyor. Sonrasında biz değerlendirme yapıyoruz, muayene ediyoruz. Muayene sonrasında eğer orada bir yırtık düşünürsek, zedelenme düşünürsek MR istiyoruz genellikle. MR tetkiki de bizim için çok faydalı oluyor. Orada dizin içerisindeki özel yapıları, menisküsleri, bağları MR'da görebiliyoruz. Bunlar da eğer lezyon varsa yırtık oluyor genellikle. Veya başka bir takım patolojiler, kıkırdak patolojisi varsa da o zaman diz için ameliyata karar veriyoruz. Artroskopik ameliyata karar veriyoruz. Omuz bölgesinde de aynı şekilde hasta bazen ani bir düşme, bazen zorlayıcı hareketler sonrasında omuz ağrısına Hocam özellikle giriyor. sporcularda yapabiliyor musunuz bu cerrahi müdahaleyi? Tabii sporcularda çok daha önemli artroskopik cerrahi. Çünkü sporcularda ne kadar az keserseniz, ne kadar az işlem yaparsanız onun spor hayatı açısından çok önemli. Yani eskiden bir menisküsü olan birisi, eski futbolcular futbolu bırakırlardı menisküsü yırtığı olan bir hasta. Ama şimdi menisküslerin yırtıkları onarılabiliyor, dikilebiliyor. Dolayısıyla çapraz bağ yırtıkları mutlaka bıraktırırdı sporu. Onlar kapalı ameliyatta artroskopik olarak yapıldığı için hem neticeleri iyi oluyor hem de zaman kaybetmeden çok çabuk rehabilitasyona olduğu için de tekrar spora aynı seviyede aşağı yukarı devam etmeleri mümkün oluyor. Hocam aslında şunu da söyleyebilir miyiz? Bütün eklem hastalıklarında son aşamada artroskopik cerrahi kullanabiliyor musunuz? Her hastaya Hemen hemen. uygun mu?
Şöyle aslında. tabii Hı hı. her hastaya demeyelim ama yani böyle çok ilerli safhalarda mesela dizdeki kireçlenmeler çok ileri safhalarda artık orada artroskopik cerrahi kullanamıyorsunuz. Kullanamıyorsunuz. O zaman dizi açıp protez ameliyatı yapmak gerekiyor. Ama protez ameliyatı gibi, kırık ameliyatı gibi ameliyatlar haricinde diz ve omuzdaki birçok ameliyatı artroskopik olarak yapabiliyoruz. Yapabiliyoruz. Ve ameliyat sonrası da hasta hiçbir şey hissetmiyor dediniz değil mi hocam? Daha önceki Çok az ağrı ameliyatları oluyor tabii oluyor. yani neticede ağrının birçoğu Çünkü eskiden hocam çok duyardık. Dizde ameliyat olduktan sonra çok ağrıları olurdu Evet. hastaların. Bunu tabii tamamen eklem ortadan- yerleri Evet. zaten hassastır. Eklemin Evet. mesela bir kapsülü vardır. Yani eklemi biz bir kapalı bir kutu gibi düşünün. Bir balon gibi. Zarını kesip tekrar dikerseniz o kapsül ciddi manada hem ağrılı oluyor hem de eski elastikiyetine kavuşması çok zor oluyor. Ama bir delikten girmekle takdir edersiniz oradaki hasar çok az oluyor. Dolayısıyla artık artroskopik cerrahi bu diz ve omuz ameliyatlarında bizim altın standart dediğimiz yöntem yani. Bütün dünyada yaygın olarak artroskopik yöntem kullanılıyor. Peki hiç hocam komplikasyonla karşılaştığınız hastalar oldu mu? Şimdi Artroskopik artroskopinin cerrahi. bir avantajı da tabii enfeksiyon gibi, işte pıhtı gibi komplikasyonların en az olan ameliyat türü olması. Yani artroskopik ameliyatları zaten biz eklemin içerisine sıvıyla doldurup devamlı yıkama halinde ameliyat yaptığımız için, ameliyat süresi kısa olduğu için ve dışarıyla çok temas olmadığı için enfeksiyon riski çok çok az. Yani 1/1000 civarında diyelim. Benim çok şükür şimdiye kadar öyle artroskopik cerrahi 20 yıldır yapıyorum. Ciddi bir enfeksiyon görmedim. Çünkü dediğim gibi sıvı ortamda ama açık ameliyatlarda tabii enfeksiyon riski artroskopik Daha cerrahiye göre artmış fazla. aslında. Bir de daha sınırlı alanda çalıştığınız için işte damar sinir yaralanmaları da görerek girdiğiniz için ekranda yaptığınız için daha az oluyor. Dolayısıyla komplikasyon oranı da en düşük ameliyatlar En düşük hemen hemen. Evet. ameliyatlardan bir tanesi. Hocam o zaman konu açılmışken ben hemen konudan konuya da geçmek istiyorum. Hocam öncelikle dizde ağrı neden kaynaklanır? Şimdi diz ağrısı eklemi oluşturan kıkırdakların ve oradaki bağların, içerideki menisküslerin bir probleminden dolayı kaynaklanır. Yani durduk yerde diz ağrısı olmaz. Bizim artroskopik cerrahiyle yaklaştığımız hastalardan girecek olursak diz ekleminin kıkırdaklarının arasında, eklem arasında menisküs denen böyle hilal gibi eski musluk contaları vardır. Onlara benzer şekilde bir yapılar var. Bu menisküsler dizin içerisinde eklemle beraber hareket ediyorlar ve iki kıkırdağın birbirine çarpmasına engel oluyorlar. Bu menisküsleri de bazen ani bir hareketle dönme esnasında yırtık olabiliyor. O zaman menisküs şikayeti olan hasta bize ağrı, dizinde takılma, dizini oynatmada zorluk, merdiven inip çıkmada zorluk şikayetleriyle geliyor. Bazen özellikle futbolcularda diz görüyorsunuzdur maçlarda. Dizi dönüyor hastanın. Dönüyor, Bir anda evet hocam. ciddi bir problem oluşuyor. O da sık gördüğümüz bir şey. Onda da ön çapraz bağ var. Dizin içerisinde 2 tane bağ var. Öne ve arkaya kaymasına engel olacak şekilde. Ön çapraz bağ futbolcularda çoğu veya başka sporlarda oluyor bazen kopuyor. Ön çapraz bağ da maalesef koptuktan sonra çok kendi başına iyileşemiyor. Kemikten ayrıldığı için. Vücutta birçok doku aslında kendi kendine onarabiliyor zedelenmelerde ama menisküs dokusunda yeteri kadar kan damarı veya onarımı yetmiyor kan damarları kıkırdak yapıda olduğu için bazı dokular da kemikten koparak ayrıldığı için mesela dizdeki bu ön çapraz bağ gibi, Evet, omuzdaki bazı kaslar gibi onları vücut tekrardan oraya kemiğe yapıştıramıyor. Dolayısıyla biz ameliyatla yine o çapraz bağı yerine yeni bir bağ oluşturuyoruz. Yine endoskopik yöntemle, artroskopik olarak çapraz bağ yaralanmalarında da çok kullandığımız bir yöntem. Artroskopi onunla yapıyoruz. Orada dizin iç kısmından o kopan bağın yerine yeni bir bağ kas parçası alıp Evet hocam. onu dizin içerisine yine artroskopik yöntemle kapı olarak monte ediyoruz. Yine hastanın kendi kaslarından değil mi Kendi hocam? kasından Hı hı, evet. Kendi kasından alıyoruz. oluşturuyoruz. O kası dizin içerisinde tendon diyoruz biz ona. Dizin içerisindeki aynı ön çapraz bağın yerine aynı şekilde bağ oluşturuyoruz ve onu üst taraf kemik ve alt taraf kemiğe yine kapalı yöntemle yani dizi açmadan Yapabiliyorsunuz. yerleştiriyoruz. Yeni bir bağ oluşmuş oluyor. Hasta da hemen harekete başlıyor. Tabii futbolcularda bir 3 hafta kadar, 3-4 hafta baston kullandırıyoruz. Destek bastonu. Sonrasında da hareketler, koşular. Sporcularda tekrar spora dönmesi, iyice oranın güçlenmesi bir 4-5 ay olabiliyor. O yüzden ön çapraz bağ yaralanmaları sporcuların, futbolcuların filan biraz korkulu Kabusu. rüyasıdır. Evet hocam. Ama iyi tarafı çapraz bağ ameliyatlarından sonra da hastalar
iyi bir geçmiş bir ameliyatla, başarılı bir ameliyattan sonra kaslarını da güçlendirerek yine aynı seviyede spora Devam dönebiliyorlar. edebiliyorlar sporlarına. Dönebiliyorlar, Evet. tabii. Hocam halk dilinde çok fazla duyuyoruz. Dizde işte suyum bitti. Evet. İşte hani dizde bazı uygulanan da iğneler vardır. Bu nedir hocam? Neden kaynaklanıyor? Şimdi demin söylediğim gibi eklem yerleri, kemiğin birbirine temas ettiği yerler bir kıkırdak yüzeyle kaplıdır. Evet. Porselen gibi düşünelim. O kıkırdak yüzey 3-4 milimetre kalınlığında ve eklemin üzerini sarar. Ve karşılıklı temas hep bu kıkırdak yüzeyler üzerindedir. Dizin içerisinde çok az bir miktarda da onu yağlayacak gibi adeta bir diz sıvısı da vardır. Sıvı. Hı hı. Aslında o sıvının bitmesinden ziyade o kıkırdakların dökülmesi söz konusu oluyor. Nasıl iki tane porseleni birbirine sürtseniz çizilir porselen, yer yer dökülmeler oluşur. Kıkırdak problemleri de o şekilde oluşuyor. Biraz fazla kilolu hastada, ani hareketler, çarpmalar sonrasında ve yıllar geçtikçe hemen hemen hepimizde o kıkırdaklar yavaş yavaş Yaş çizilerek ilerledikçe yumuşuyor. mi aslında hocam ortaya da Yaş çıkıyor? önemli bir faktör ama Evet. kilo daha önemli bir Önemli bir faktör. faktör. Yani mesela bazen bakıyoruz işte 50 yaşında bir kilolu hastanın dizi 80 yaşında bir zayıf hastanın dizinden daha kötü olabiliyor. Yani burada kıkırdak olarak dizin yapısı, dizin anatomik problemleri bazen kıkırdak aşınmasını arttırabiliyor. İşte geçirilen kazalar, dize olan çarpmalar, bacak eğrilikleri bunlar ama temel olarak kilo ve kilo ile beraber çok aşırı zorlamalar. O yüzden bizde çok Türkiye'de hanımlar, bilhassa hanımlarda çok yıllar geçti biraz kilo oluyor bizim hanımlar biliyorsunuz. Bir de devamlı hareket halindeler. Evde Evet. işte eğiliyorlar, kalkıyorlar, zorluyorlar. Bazı yerlerde bağda bahçede çalışıyorlar. Bu zaman içerisinde diz kıkırdaklarını aşındırıp Aşındırıyor. döküyor. İşte o kıkırdağın dökülmesi biraz aslında eskiden daha çok kireçlenme diye tabir edilirdi. Şimdi o anlaşılsın diye de hani dizin suyu yani bir şekilde kıkırdağı aslında bozulmuş oluyor. Kıkırdak dökülmesi problem. Peki bu yapılan iğneler hocam neyi? Şimdi yapılan iğneler İfade ediyor şöyle aslında. tabii biz bu Hı hı. kıkırdağı iyileştirmek isteriz aslında. Evet. Hı hı. Yani nasıl bir bütün dokular bozulduğu zaman iyileşme şansı olabilir diye kıkırdakta maalesef iyileştirme yolunu daha bulamadık. Yani o dökülen kıkırdağı olduğu gibi yerine o çok çalışmalar var. Mesela kıkırdak hücreleri üretilip kıkırdak nakli yapılabiliyor. Ama onlar daha çok lokal alanlarda. Yani birkaç santimetre karelik alana o yapılabiliyor. Ama genel manada dizin bütün kıkırdaklarında birçok bölgesinde yaygın bir aşınma varsa dediğim gibi bunu tam tedavi edemiyoruz. Ama bununla ilgili arayışlar sürüyor. Bu iğneler de onlardan bir tanesi aslında. Evet. Yani bu dizin içerisindeki sıvıya benzer bir şekilde viskozitesi yüksek maddeler genellikle. Dizin o eklem boşluğunu veriyoruz, enjekte ediyoruz. Bunlar oradaki eklemi bir şekilde bir nevi adeta yağlamış oluyor ve Biraz o ağrıyı hafifletiyor mu aslında ağrıyı baktığımızda? hafifletiyor. Evet. Her hastada değil tabii. Evet. Hı hı. Çok değişik versiyonları var piyasada. Yani belki 50 çeşit marka var. Birçok ürün var. Onlardan bir tane bazıları hekim uygun gördüğünü eklem içerisinde yapıyor. Bir seans, iki seans, üç seans yapılanlar var. Bu şekilde tedaviden fayda görüp hani dizin iyice bozulmasını, iyice bozulduğu zamanki protez ameliyatını geciktirmek için bunu uyguladığımız hastalar çok. Yani hasta daha dizinden ve daha iyi verim olabiliyor. İyice bozulmamış. O sıvılardan yapıyoruz eklem içerisine. Bazen ağrılı oluyor iğne sonrasında ama hastanın netice itibariyle rahatlayıp memnun olan hastalar da çok oluyor. Evet. Peki hocam diz protezi ameliyatlarını en çok kimlere uyguluyorsunuz? Şimdi diz iyice bozulursa yani artık kıkırdak dökülür, kemik kemiğe temas etmeye başlarsa hastada tabii şiddetli ağrı oluyor. Bundan dolayı hasta önce çömelip kalkmaları, merdiveni çıkmaları kaybediyor. Sonrasında da düz yürürken ağrıları oluşuyor. Evet hocam. Bazı hastalarda artık gece ağrıları bile oluşmaya başlıyor. Bu dönemde artık kıkırdağı tedavi edemediğimiz için demin söylediğim gibi o zaman diz protezi ameliyatları, kurtarıcı ameliyatlar oluyor. Bu tarzda hani genellikle böyle 60 yaş üzerinde yapmayı Üzerine. tercih ediyoruz biz. Daha erken hastalara biraz direnmeyi tavsiye ediyoruz. 55-60 yaşından sonra daha rahat yapıyoruz. Evet hocam. Bunda da hani protezin daha sonra 20-30 yıl sonra problem çıkarma riski oluşabiliyor bazen. Onun için olabildiği kadar geç yapıyoruz. Ama bazen daha erken yaşta çok kötü dizler oluyor. Onları da protez ameliyatı yapıp hastayı rahatlatıp bir an önce normale yürüyüşe kavuşturmak da gerekebiliyor. İşte o türlü hastalarda protez için efendim söyleyeyim ameliyata hazır
dediğimiz Hale hastalara getiriyorsunuz. Evet. bir protez uyguluyoruz. Hasta ameliyatı, o da çok ağır bir ameliyat değil eskisi gibi. Yani 1 saatlik bir ameliyatla hastanın dizini, yüzeylerini değiştiriyoruz, protez koyuyoruz. Ve hasta ameliyat sonrasında erkenden mobilize olup ağrılarından kurtulup mutlu oluyor. Tabii artroskopik Peki hocam ameliyata ilerleyen göre zamanlarda protezden sonra hareketleri kısıtlanıyor mu hastanın? O gibi durumlar protezden söz sonra konusu mu? aslında Hı hı. hemen hemen birçok hastada protez öncesinde ne hareket varsa aynısı kalıyor. Kalıyor. Yani hatta birçok hastaya protez öncesindeki yapamadığı hareketleri yapar hale geliyor. Mesela bacakları eğri, katlayamayan hastanın Evet. bacaklarına biz hastaya genellikle bir 90-110 derece arası fleksiyon, yani dizini bükebilme ve ağrısız yürümeyi vaat ediyoruz. Onun haricinde tam diz üstü oturmayı çok vaat edemiyoruz. O mümkün olmayabilir ama onun haricinde merdiven inip çıkma, Evet. işte yürüme, çarşı pazar gezme yapılabiliyor hastalarda. O yüzden evden çıkamayıp ağrıdan dolayı evden çıkamayan birçok hasta bu ameliyattan sonra çarşı pazar dolaşıyor. Normal hayatına dönebiliyor Tabii aslında. o tür hastalar da genellikle bize dua ediyorlar. Evet. Ne güzel hocam, ne mutlu size. Peki hocam aynı anda iki dizide de yapabiliyor musunuz diz protezi? Tabii aynı anda hastanın genel durumu Biraz, müsaitse, yani biz onu dahiliye uzmanımızla, kardiyoloji uzmanımızla, anestezi uzmanımızla görüşüyoruz. Onlar eğer bir sakınca yok derlerse, iki dizi de bozuksa hastanın, ikisini de aynı anda yapıyoruz. Peş peşe aynı ameliyat esnasında yapıyoruz. Bu da bir bakıma bazı hastalarda daha iyi oluyor. Çünkü hastanın bacak eğriliği varsa bilhassa, mesela bir bacağı eğri, bir bacağı düz olmuyor ameliyat sonrasında, biraz yürüyüşte zorlanıyor. Bir de tek seferde hasta o sıkıntıya bir daha girmek istemiyor. O yüzden bilateral diyoruz biz. Yani ikisini aynı anda yaptığımız ameliyatlar çok oluyor. Sonrasında hocam çok ağrı çekiyor mu hasta protezlerden? İki Şöyle dizine tabii bu olduktan ameliyat sonra. artroskopide nasıl kapalı ameliyat esnasında az ağrı oluyorsa burada da bahsettiğimiz bütün işleri yapıyoruz. Yani dizi açıyoruz, kemikleri kesiyoruz. Orada yani yapılabilecek her şeyi yapıyoruz aslında hastaya biz acımasızca. Ama sonrasında tabii ki hasta bir takım ağrı duymaması mümkün değil. Ağrı duyuyor. İlla ki olacak, evet. Ama onun için biz hastanede yatırıyoruz hastayı 3-4 gün kadar. Dolayısıyla hastane şartlarında, bugün yaptığım bir hasta vardı mesela, gelirken uğradım, ağrısı vardı. Evet. Yani ona bir takım şeyler, böyle yeşil reçeteli yazılan işte ağrı kesiciler Ağrı kesici diyelim, ilaçlar. özel ilaçlar yapıyoruz. O şekilde zaten, ama aynı gün ayağa kaldırıyoruz hastayı. İlk bir gün biraz ağrılı oluyor. İlk birkaç gün içerisinde o ağrılar toparlıyor. Bazen hala sebebini bilemediğimiz 2-3 ay süren ameliyat sonrası ağrılar oluşuyor. oluyor. Onlar için de özel ilaçlarımız var. Onları kullandırıyoruz. Ama çok hani baş edilmeyecek ağrılar değil yani. Değil. En çok da hocam görmüş oldunuz zaten ilerleyen yaşlarda çok fazla kilolularda. Diz öyle tahmin tabii ki, ediyorum. diz öyle. Değil mi? Mesela Hı hani hı. diğer eklemlerde mesela Evet. omuzdaki problemlerde şey yok. Yani bir kilo problemi yok. Çünkü ne kadar ağırlık binerse dizlere, sırtınıza bir 20-30 kiloluk çuval almışsınızsa 20-30 kilo fazla almışsınız. Dizler Aynı için şekilde, değişen bir evet. şey yok. Yani dolayısıyla o ağırlık eğilip kalkmayla beraber oradaki kıkırdakları, demin bahsettiğim porselen gibi bölgeleri çok zorluyor yani. Evet. O yüzden diz ve kalça için, hatta ayak problemleri için kilo çok önemli bizim açımızdan. Evet hocam. Hocam hazır omuz ağrılarından bahsetmişken dilerseniz biraz omuz ağrılarına da değinelim. Tamam. Omuz ağrılarında hangi operasyonlar yapıyorsunuz hocam? En Şimdi son omuz aşamada? ağrılarında da en çok yine artroskopik cerrahi kullanıyoruz. Hatta çoğu zaman şu anda artroskopik cerrahi kullanıyoruz. Omuzda yıllar içerisinde özellikle omuz eklemi biraz daha farklı bir eklem. Omuzu daha çok kasın olduğu ve kasla bağlı vücudumuza bir eklem. Her türlü hareketi yapabilmeye müsait. Yani 360 derece döndürebiliyoruz. Burada da kaslarla ilgili sıkıntılar oluşuyor daha çok. Yani orada bir menisküs bağı falan yok ama kaslar ve kapsül tutuyor. Bu durumda mesela omuz çıkıkları oluşabiliyor. Tekrarlayan omuz çıkıkları oluşuyor. Bazen özellikle gençlerde. Biraz daha böyle 50 yaş civarına gelince kolu kaldıran kas, biz rotator kılıf diyoruz. O kasların zedelenmesi ve yırtıkları oluşuyor. Bir düşmeyle veya tekrarlayan hareketlerle. O zaman hasta biraz omuzunda işte gittikçe artan bir ağrı, Ağrı hissediyor. hareket kısıtlılığı, üstüne yatamamak ve o ağrı bazen çok şiddetli olabiliyor. O tür şikayetlerle geliyor. Orada biz muayenemizi yaptıktan sonra yine MR değerlendirmesi, MR için, omuz hastalıkları için de çok önemli. Orada tanı koymaya çalışıyoruz. Dediğim gibi en çok rastladığımız bizim impingement, sürtünme sendromu dediğimiz. Nedir hocam? Bu kolu kaldıran
kasların geçtiği Evet. bir kanal var orada. Köprücük kemiği ile omuz kemiği arasında bir kanal var. Kolu kaldıran kaslar o kanal içerisinde geçiyor. 3 ayrı kas var orada geçen ve normalde o kaygan bir şekilde geçiyor. Bunlar zedelenirse, zorlanırsa veya düşmelerle veya yıllar içerisinde çok kullanmaya bağlı veya şeker hastalığı gibi kolaylaştırıcı faktörler de varsa bunlar zedeleniyor ve şişiyorlar. Şişince, ödemlenince o kanal içerisinden geçememeye başlıyor. Zorlanıyorlar, ağrılı yapıyorlar ve ağrılı bir omuz oluşuyor. Biz bazen de burası artık zedelendikten sonra yırtılıyor, kemikten kopuyor. Evet hocam. Kemikten koparsa o zaman hemen ameliyat ediyoruz. Yani çünkü bir daha yerine yerleşemeyeceği için onu da aynı şekilde artroskopik olarak yapabiliyoruz. Yani hastayı uyuttuktan sonra omuzun içerisine yine ince bir delikten artroskopla girip onu ekranda görerek sonra diğer bir ya da iki delik daha açarak oradaki yırtık alanı görüyoruz. Oradaki yapışıklıklar oluyor bazen omuzda. Özellikle donmuş omuz dediğimiz durumla geliyor bazı hastalarda. Şu kadardan fazla oynatamıyor, kolunu Oynatamıyor. açamıyor. Evet hocam. Orada artroskopik olarak girip eskiden mesela bunlar ciddi problemlerdi. Şimdi artroskopik olarak girip oradaki yapışıklıkları özel yakıcı aletlerimiz var. Artroker gibi. O yakıcı aletlerle girerek oradaki yapışıkları temizliyoruz. Dolayısıyla kolu daha ameliyat Daha esnasındayken fazla açılı hale kaldırabiliyor. getiriyoruz. Sonrasında da o kaslardaki yırtıkları da yine özel aletlerimiz var. Özel dikiş aletleri var. Kemiğin içerisine minik çapalar koyup o aletleri yine aletlerle kemiği, omuz kemiğine dikiyoruz. Dolayısıyla o kanalı da genişletiyoruz. Dolayısıyla oradaki hareket rahatlıyor ve Rahatlıyor. hastanın ağrısı geçiyor. Omuzda biraz tabii takibi biraz daha diz kadar rahat olmayabiliyor. Bir Peki fizik hasta tedavi. hocam nelere dikkat etmesi gerekiyor bu durumda? Şimdi ameliyat sonrasında hasta bizim bir programımız oluyor. Ona göre hareketlerini Evet. ayarlıyor. Birçok zaman bu yırtığın iyileşmesi için bir dönem böyle özel yastıklı kol askıları kullanıyoruz bir süre. Ondan sonrasında yavaş yavaş belli hareketleri hastaya öneriyoruz. O hareketlerden sonra o yavaş yavaş bazen fizik tedaviden yardım alıyoruz. Onları güçlendirmek için. Bazen bizim takibimizde uygun olan hastaları takip ederek düzeltiyoruz. Hasta bizim genellikle çok yani zaten yara problemi olmuyor kapalı olduğu için. Evet. Bir hafta içinde yarası iyileşiyor. Harekete başlıyor ama kontrollü hareket ettiriyoruz. Yani Evet. bir anda çünkü orada Birden yüklenmemek kaynamayı gerekiyor. beklememiz lazım geliyor. Yani kasın kemiğe yapışmasını beklememiz gerekiyor. Dikişe çok fazla güvenemiyoruz. Esas olan oradaki iyileşmenin tamamlanması gerekiyor. Peki hocam omuz ağrılarında biz hangi ağrılardan daha çok korkmalıyız? Kendi kendimize yapabilir miyiz bu muayeneyi? Omuz ağrısında tabii en önemli şey yani kolu kaldırıp kaldıramam. Omuzun hareketidir aslında. çok Bizim de en önemli. çok baktığımız şey. Normal hareket arkını yani diğer kolumuzda yaptığımız hareketi öbür kolumuzda da yapabiliyor muyuz? Önemli olan o. Yani mesela yana açma esnasında en çok ilk belirtileri budur. Yani yana açma esnasında hasta ağrı Bu duyar. sinir sıkışması diye tabir edilen şey de hocam kaynaklanır mı? Genelde elde. Bu eldeki belirtiler. sinir sıkışmasını gibi ama biraz daha farklı tabii. Farklı. Burada sıkışan kaslar. Kaslar. Yani kaslar kayamıyor o kanal içerisinden. O hareketlerle beraber hareket marjını değerlendirebilir. Arkaya elini mesela enseye götürebilmek ve arkaya götürebilmek çok olur. Mesela bizde hasta bazen işte kullanamıyorum, çamaşırımı bağlayamıyorum Evet. gibi şikayetlerle çok geliyor hastalar. O şekilde fark ediyor veya ağrıyla geliyorlar yani. Evet. Peki hocam biraz kalça protezlerinden de bahsetmenizi istiyorum. Eskiye Tabii. nazaran şu anda teknoloji çok gelişti. Aynı minimal teknikler kullanıyor musunuz kalça protezlerinde de? Şimdi protezlerde önemli olan o aksı düzgün bir şekilde protezi koymak. Minimal cerrahi orada biraz denendi ama çok da fazla başarılı olmadı. Çünkü kalça bölgesi biraz kalın bir bölge. Evet. Orada koyduğumuz protez ince bir protez. Dolayısıyla orada yine standart. Hani mümkün olduğu kadar az açarak mesela bir 15 santim kadar 10 santim 15 santim arası açarak kalça protez ameliyatlarını yapıyoruz. Kalça protezi de bizim ülkemizde sık ve bel ağrısı da karışır. Bazen birçok hastalar kalça ağrısı bele doğru vurduğu için bel ağrısı da çok yaygın bir durum olduğu için bel ağrısı olarak takip edilir. Sonra onu birçok zaman beyin cerrahları ayırırlar. Dikkatli muayeneyle bize gönderirler. Hani bel fıtığı hastalığıyla da karıştırılabiliyor Karışıyor değil mi tabii. hocam? Hastanın bel ağrısı da var aynı zamanda. Kalçaya vurduğu da çok oluyor. Bel ağrısı kalçaya da vurur diyerek. Ama bu ağrılarda daha çok kalçayla ilgili kireçlenmelerde kasık ağrısı ve hastanın bacağını açmada zorluk var mı ona bakılır. Sonra zaman içerisinde o kalça eklemi aşınması gittikçe artınca hasta artık ayakkabısını giymekte, çorabını giymekte zorlanmaya Zorlanıyor. başlar. Yürüdükçe ağrısı artar genellikle.
O zaman da işte biz onda mesela MR çok gerek duymuyoruz. Genellikle kalça düz röntgeniyle kalça kireçlenmesini, koksartroz dediğimiz durumun tanısını koyuyoruz. Ameliyatta da yine aynı şekilde kalça ameliyatında da diz protez ameliyatına benziyor. Daha yeni teknolojik ürünler var. Evet hocam. Yani eskisine göre. Eskiden mesela çimentoyla tuttururdu kalça protezleri. Şimdi direkt kemiğe çaktığımız, kemiğe kaynayan daha emniyetli protezler var. Yani yıllar Evet geçtikçe hocam. üst versiyon protezler çıkıyor. Dolayısıyla bunun ne faydası oluyor? Hem ameliyatı kolaylaştırıyor bizim açımızdan, hem hastayı rahatlatıyor, hem de protez uzun yıllar dayanmaya başlıyor. Mesela bir çimentolu protez 10-15 yıl sonra sorun çıkarırken şu andaki versiyonlar 25-30 yıl rahatlıkla Evet. dayanabiliyor. Dolayısıyla bu protezleri kullanıyoruz. Yani yeni versiyon protezleri kullanıyoruz. Peki hocam, ilerleyen yaşlarda, özellikle yaşlılarda kalça çıkıklığı çok fazla görülüyor. Ya düşmeden dolayı kaynaklanıyor ya namaz kılarken kaynaklanıyor. Evet. Bu gibi durumlarda hani ilerleyen yaşlardaki kişilere protez Şöyle yapıyor musunuz tabii, hocam? tabii şöyle kalçalı kireçlenmelerinde de protez yaptığımız gibi, özellikle sizin dediğiniz gibi yaşlılarda basit bir düşmeyle kalça kırıkları çok fazla. oluyor. Yani kemik erimesi, işte osteoporoz dediğimiz durum yaşla beraber arttığı için basit bir ayağın takılmasıyla, hatta bazen sanki yürürken bir anda Evet çatladığı veya kırıldığı oluyor kalçaların. Onlarda da kalçadaki kırık bölgesine göre ameliyatlarımız var. Yapılabilirse tabii hastayı hemencik erken yürütmek gibi bir avantajı olduğu için, yapılabilecek bölgedeyse kırık, o zaman kalça protez ameliyatını yapıyoruz ve kırılmış parçayı alıp yerine protez koyduğumuz zaman hasta direkt olarak yürüyor. Biraz daha aşağı bölgelerde protez kullanmak sıkıntılı olabileceği için o zaman işte vidayla, çivileme ameliyatları yapıyoruz kalça kırıklarında. Kalça kırıkları da bu arada ciddi, önemli bir halk problemi. Evet Bizim hocam. şimdi yaşlı nüfusumuz artıyor. Yani 65 yaş üzerine daha önceden yaşlı, şimdi 80 yaş üzeri yaşlı diyoruz. Ona rağmen bu yaşlı nüfusumuz bizim nüfus yapımız sebebiyle oran olarak çok artıyor. Mesela bir 10 yılda neredeyse 2'ye katlanıyor yaşlı nüfusumuz. Yani 10 yıl öncesinde diyelim ki 1 milyon yaşlı nüfusumuz varsa şimdi 2 milyon var. 2 milyon var. Dolayısıyla o yaşlı nüfus arttıkça Evet. bu tür yaşa bağlı problemler artıyor. Hem kireçlenmeler artıyor, yani kalça ve diz kireçlenmeleri Evet hocam. artıyor eklemlerde, hem de osteoporozdan dolayı kalça kırıklarımız artıyor veya herhangi Bu bir tedavi bilek sürecini kırıklarımız daha da artıyor. çok uzatıyor aslında, değil mi hocam, baktığımız zaman da yaşlılar için? Tabii yani şimdi en iyi hekimlik koruyucu hekimliktir. Evet. Yani düşmemektir. Yani eski bizim Faruk Bey vardır, başhekimimiz, tanırsınız. Evet hocam. E, Der ki yaşlılar düşmeyecek ve üşütmeyecek. Ya, Tamam. evet. Yani üşütünce problem olduğu gibi düşünce de ciddi problem oluyor. Çünkü o kalça kırıkları bazen hastanın, yaşlı da hasta olduğu için Evet. bütün sistemini alt üst ediyor ve ciddi manada hastanın hayatını Yatağa bağlı tehdit da eder hale kalabiliyor. geliyor. Yatağa bağlı kalabiliyor. İşte genel durumu bozulabiliyor, bir anda derinleşebiliyor ve hasta kaybı da olabiliyor netice itibariyle. Dolayısıyla hani o konu açılmışken de söyleyelim. Mesela yaşlılarda evin içindeki düzenleme çok önemli. Yani mesela halının kenarına takılmaması lazım yaşlının evde yürürken. Aslında çocuk gibi değil mi hocam Yani tabii, onlar da? Evet, yani o dikkat arada etmek de artık gerekiyor. Yani kendilerine ait bir sistem kurması lazım. Evet. Şimdi çocuklara göre herkes bir sistem kuruyor. Herkesin hoşuna Evet, gidiyor. doğru. Evde çocuk olduğu zaman işte aman düşmesin, çarpmasın filan. Ama tabii yaşlılara çocuk kadar ihtimam maalesef genellikle gösterilmiyor. Dolayısıyla hastaların kendilerinin de bilinçli olması gerekiyor. Ve evdekiler de ona yardımcı olup hani ayağının takılacağı, düşebileceği ortamlardan uzak tutmak gerekiyor. Onun bir ev dizaynını veya işte evdeki mesela Ona dediğim göre gibi en basit düzenlemek halı döşemesi, halının kenarına takılıp düşebiliyor ve birçok şey alt üst oluyor o zaman yani. Ona uygun olması lazım. Hocam çok teşekkür ederim Ben vermiş teşekkür olduğunuz değerli ederim hocam. Çok bilgilerden sağ olun. dolayı. Çok Son teşekkür olarak izleyenlerimize neler söylemek istersiniz? İzleyenlerimize çocukluk çağından itibaren hareketli ve spor yapar olmalarını öneririm. Çünkü kemikler ve kaslar çocukluk çağından itibaren gelişiyor. 20-25'li yaşlardan sonra hepimizde yavaş yavaş kemikler zayıflıyor. Dolayısıyla ondan, bir de aman işte kazalardan, trafik kazalarından, düşmelerden sakınmalarını öneririm. Çünkü hayat kalitesini çok etkiliyor ve daha hayatı kalitesiz hale getiriyor. Evet. Hocam hemen şunu da sormak istiyorum. Hocam dışarıdan takviye, kolajen takviyesi almamız ne kadar doğru? Şöyle, kolajen denen şey aslında
vücut eklemlerdeki kıkırdaklarda veya cilt altındaki değişik yerlerde vücutta kullandığımız bir şey. Kendi endojen kollajenimiz var. Dolayısıyla kollajen alınabilir. Alınabilir. Yani bir Hı hı. zararı yok Tamam. diye herkes öyle söylüyor. Biz de ona katılıyoruz. Kollajen alınabilir. Yani ama birçok doğru beslenen birisinde de çok da fazla ihtiyaç var mıdır o tartışılır. Tamam, yani sağlıklı birinde de. Ama biz mesela aşınması olan, problemi olan hastada Evet. takviye kollajen öneriyoruz. Öneriyorsunuz. Ama her bölgedekiler biraz birbirinden farklılık gösteriyor. İşte eklemdeki, yüzdeki birbirinden farklı diyelim. Ama biz genel olarak kollajen kullanırız. Kullanabiliriz Yani aslında. Hı. Kemik başka sağlığımız problem için yoksa. daha önemli değil mi Tabii hocam? yani baktığınız zaman? işte bizim eskiler biliyorsun hani kemik çorbaları, işte kelle paçalar, şunları bunlar, Evet. kollajen yoğun içeceklerdir, işkembe çorbası filan. Eskiden onlar varmış, şimdi onları yiyemeyenler var. İşte kollajen takviyesi Kolajenle olmuş. de destekleyebiliyoruz aslında. Evet. Hocam çok teşekkür Ben ederim. teşekkür ederim. Ağzınıza Sağ olun. sağlık, Çok sağ ayağınıza olun. sağlık. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet sevgili izleyiciler, Tarık Hocam'la programımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir dahaki programımızda görüşmek dileğiyle, sağlıklı kalın, hoşça kalın.